düşündüm. Acaba Kişisel Veriler Kanunu neden bu kadar ilgi çekti? Çünkü sunumu da hazırlarken şöyle bir tarihçesine bakayım dedim Kişisel Veriler Kanunu'nun. Çok gündemde ve çok konuşuyoruz. Sanki geceden sabaha bir anda hayatımıza girmiş gibi davranıyoruz. Ama aslında öyle geceden sabaha hayatımıza giren bir kanun değil. İlk baktığımızda 1981 senesinde Kişisel Verilerin Korunması, kişisel veri kavramı ilk olarak o zaman Avrupa Birliği'nde ve de Türkiye'de konuşulmaya başlandı. 1981'de 108 konvansiyonla Avrupa Birliği kişisel veriler yenilen bir kavram var. Biz de kişisel verilerin korunması ile ilgili çeşitli önlemleri ülkeler olarak almalıyız dedi. Ve bununla ilgili 108 nolu konvansiyonu hayata geçirdi, imzaladı diye bir protokol imzaladı. Aynı dönemde aslında biz de Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin bu getirdiği yeniliğe imza attık. Ve dedik ki biz de Türkiye olarak yapmamız gerekenlerin farkındayız. Kişisel veriler bizim için de çok kritik, son derece önemli ve biz de aslında ajandamıza aldık. O yüzden çok yeni bir kavram değil ama 1981'de biz bu imzayı attıktan sonra biraz duran bir döneme girdik. Çünkü Türkiye'nin ajandası her zaman için farklı konuların girebilme potansiyeline sahipti. Peki Avrupa Birliği nasıl ilerledi? Birkaç revizyon ve birkaç güncelleme oldu kişisel veriler tarafından. İlk olarak 1995 yılında 9546 Avrupa Birliği direktifi ile bir revizyon oldu. Niye? Çünkü Avrupa Birliği üye ülkeleri kendilerine göre bazı mevzuat, yönetmelik, kanun, standartlar hayata geçirmişlerdi. Evet, herkes kendisi için kişisel verinin tanımını yapmıştı ve herkes kendi çerçevesinde kişisel verileri nasıl koruması gerektiğiyle ilgili standartları belirlemişti. Ama 95-46 dedi ki biz Avrupa Birliği olarak aslında bir bütünüz. Ülkeler arasında da çok fazla iletişim halindeyiz. Bilgi transferi, veri transferini çok yoğun yapıyoruz. Dolayısıyla bütün ülkelerin kendine has bir yoğurt yiyişi olması aslında ülkeler arasındaki bu kadar çok geçiş olan günlerde, zamanlarda bu geçişi ve de standartları ve de kontrol ortamında bazı açıklar yaratıyor. O yüzden de aslında biz Avrupa Birliği üye ülkeleri olarak tek bir standarta dönüştürmeliyiz bunu ve tek bir kontrol ortamıyla minimum kontrol setini tanımlamalıyız dedi. Ve ondan sonra da bunun üzerine çalışmalar başladı. Şimdi kanunda bir revizyon değil ama bir 2007'de iPhone hayatımıza girdi ve her şey değişti de demek istiyorum ben bu tarihçede. Çünkü 2007 ve o dönemlerde iPhone ve mobil uygulamalar, internet kullanımı gibi bizim aslında veriye ulaşmamız, kullanmamız da benim başkanımızın da söylediği gibi şu anda bile Twitter'da, Facebook'ta olmamız ve bunu çok yoğun bir şekilde farklı platformlarda kişisel verilerimizi paylaşmamız, transfer etmemiz, kullanmamız, görmemiz bir anda kanunun da aslında ya da kişisel veriler düzenlemelerin de çok farklı bir noktaya gitmesi gerektiğini önümüze getirdi. O yüzden de Avrupa Birliği'nde bir GDPR çalışması başladı. Yani evet biz tek bir standart haline direktifle gelmiştik ama şimdi bunda bir revizyon yapma ihtiyacımız var dedi Avrupa Birliği. Ve 2012'de GDPR çalışmalarına başladı. Yani genel data protection için bir regülasyon seti hazırlayalım. Ve şu anda dünyadaki verinin transferiyle ilgili değişiklikleri de dikkate alacak ölçüde ikinci bir versiyon yaratalım denildi. 2012'de başlayan bu çalışmalar 2016 senesinde hayata girdi ve uyum için bir senelik bir süre verildi Avrupa Birliği üye ülkelerine. Şimdi Avrupa Birliği üye ülkeleri diyoruz. Türkiye aslında şu an itibariyle bu üye ülkelerden biri değil. Ama aslında GDPR'ın en son 2016'da yayınlanan haline baktığımızda her ne kadar Avrupa Birliği üye ülkesi olmasak dahi Avrupa ile çok iç içe olmamız, sürekli hem bilgi transferi hem de şirketler arası iş imkanları olması nedeniyle aslında Türkiye'de faaliyet gösteren ve global bağlantısı, Avrupa Birliği bağlantısı olan çok sayıda firmada zaten ister istemez GDPR kapsamına bugün itibariyle girmiş durumda. Şimdi Türkiye tarafına döndüğümüzde 1981'de bu direktifin altına imza atmıştık ama dediğim gibi o noktada da biraz takılmıştık. O yüzden de biz 7 Nisan 2016 tarihinde böyle kanunu sanki geceden
geceden sabaha bir anda çıkmış gibi gördük. Ama aslında içeride 20 senelik Avrupa Birliği'nde de yapılan, Türkiye'de de sürekli torba kanununa giren çıkan diyelim ama sürekli takip edilen bir kişisel veriler kanunu vardı. Ve 7 Nisan 2016 tarihinde de kanun resmi gazetede yayınlandı. Şimdi 95-46'nın neden bir revizyona ihtiyacı olduğu ya da GDPR gibi ikinci bir revizyona neden ihtiyacımızın olduğunu aslında biraz söyledik. Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında farklılıklar olması ve bunların tek bir düzene bağlanma ihtiyacı, ülkeler arasında bu standartın tek ve elden yönetilmesi, dolayısıyla da minimum beklentilerin her ülke için aynı noktaya gelmesi ve de temel hak ve özgürlüklerinde tabii değişikliğe uğraması Kişisel Veriler Kanunu'ndaki revizyonların ana nedenidir. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda bugün itibariyle ne noktadayız? Evet, Türkiye'de çıkan kanunla ilk olarak kişisel verilerin tanımı yapıldı. Genel hatlarıyla tabii. Çok daha irdelenmesi gereken, her şirketin kendisi için irdelemesi gereken bir konu. Ama ana hatlarıyla kişisel veri nedir tanımı yapıldı. Sonra da denildi ki eğer faaliyet gösteren bir şirketseniz ve de eğer şirket olarak kişisel veri barındırıyorsanız, işliyorsanız, saklıyorsanız ya da transfer ediyorsanız o zaman artık Kişisel Veriler Korunması Kanunu'nun kapsamındasınız denildi. Ve de şirket olarak kişisel verilerle ilgili bu kanun kapsamında olduğunuz için kişisel verileri korumak, saklamak ya da iletmek konusunda da minimum beklentileri, kanunda tanımlanan bu minimum beklentileri yerine getirecek bir kontrol ortamı kurmalısınız, gerekli denetim mekanizmalarını yapmalısınız ve kurula da bilgi vermelisiniz diyen kanunumuz yayınlanmış oldu. Şimdi Türkiye'deki zaman planına ve yürürlülük planına baktığımızda aslında öne çıkan 4 tane tarih var. Bir tanesi 7 Nisan 2016. Kanunun resmi gazetede yayınlanma tarihi, artık hepimiz bunu biliyoruz. Bu tarihten kanunda da bahsedilen ikinci bir tarih vardı bizim için önemli olan 7 Ekim 2016 tarihi. Yani resmi gazetede kanunun yayınlanmasından sonra 6 aylık cezai yaptırım olmayan bir süre öngörmüştü kanun. Ben de 7 Ekim 2016 tarihine kadar herhangi bir cezai yaptırım yapmayacağım. Şirketlerin kanunu yorumlayıp anlamasını bekliyorum. 7 Ekim 2016 tarihinde de şu anda halen gri olan alanları netleştirecek olan kurulu kuracağım. Kişisel Verilerin Korunması kurumunu hayata geçireceğim. Gerekli düzenlemeleri de bu kurul yapacak dedi. Bu tarihi geçmiş durumdayız. Türkiye'nin ajandasının başka konulara bir müddet odaklanması nedeniyle 7 Ekim 2016 tarihinde biz kurulamadı ama yanlış söyleyeyim 30 Aralık 2016 tarihi itibariyle kurul şu anda kurulmuş. Bütün üyeleri 9 üye atanmış ve de aktif çalışma hayatına da başlamış durumda. Hatta yanlış bilmiyorsam 3 ya da 4. toplantısını gerçekleştirmiş durumdalar. Ve de şu anda kendilerinden yapmamızı beklediği ya da kanunun kendilerinden beklediği, şu anda acaba bunu nasıl netleştirecekler dediğimiz kanunda gri alan olarak bırakılmış olan noktalarla ilgili taslakları çok hızlı bir şekilde hazırladıklarını ve de kısa bir sürede de hayatımıza kazandıracaklarını biliyoruz. İkinci bir tarih, kanunun resmi gazetede yayınlandığı 2016 tarihinden bir sene sonrasıydı. 7 Nisan 2017 tarihiydi. Bir sene içerisinde diyordu kanun, ben ikinci düzenlemelerimin hepsini yayınlayacağım. Şu anda biliyoruz ki halen bazı faktöring şirketlerinde sürece uygun bir şekilde kontrol ortamımızı tanımlayacağız ama açık olan bazı noktalar var diyoruz. Otomotiv sektörü keza açık olan bazı noktalar var diyor. Yine biliyoruz ki bankacılık tarafında her ne kadar BDDK'nın bazı düzenlemeleri zaten bu konudaki şeylerin altını çizmiş olsa da karar verilmesi gereken Avrupa Birliği benchmarklarının iyi örneklerini de dikkate alarak burada da netleştirilmesi gereken bazı konular olduğunu biliyoruz. İşte her sektörle ilgili ikinci düzenlemelerin yayınlanması için en son tarihte 7 Nisan 2017 tarihi. Çok az bir süre kaldığını biliyoruz ama kurulun da çok yoğun bir şekilde bunlarla ilgili taslakları neredeyse finalize etmek üzere olduğunu da farkındayız. Dolayısıyla bu tarihe yetişeceğiz gibi gözüküyor ama belki çok ufak bir sarkma da olabilir. İkinci düzenlemelere baktığımızda
Bugün itibariyle yayınlanan bir tane ikinci düzenleme var. O da 20 Ekim 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan sağlıkla ilgili kişisel verilerin nasıl korunacağı konusunda hayatımıza girmiş olan ikinci düzenleme. Kanunda bir de bahsi geçen son önemli tarih bizim için. Kanunun resmi gazetede yayınlanmasından 2 sene sonrasıydı. Yani 7 Nisan 2018'de. Bu tarihte bu kanun hayatımıza girmeden önce edinilmiş olan, şirkete girmiş olan kişisel verilerin kanunla uyumlu hale getirilmesi için bize verilmiş olan süre. Yani eğer ben bir bankaysam ve bu bankaya 7 Nisan 2016 tarihi öncesinde müşteri olduysam ve bazı kişisel verilerimi verdiysem, o zaman banka benimle ilgili, Sinem Cantürk'le ilgili verileri kanuna uyumlu hale getirmesi için 7 Nisan 2018 tarihine kadar süresi var. Ama ben Sinem Cantürk olarak bankanın eğer bugün yeni sıfırdan bir müşterisi olursam beni halihazırda uyumlu bir şekilde içeri almakla yükümlü banka. Şimdi burada böyle cezai ve idari yaptırımlar diye dramatik bir sayfa koydum ama çok fazla bahsetmeyeceğim çünkü zaten sayılar çok fazla şey ifade ediyor. O yüzden buraların yorumlanmasını belki de hukukçulara bırakmak daha doğru olur. Ama bugün itibariyle kanuni olarak mevzuat açısından baktığımda eğer burada bahsi geçen konulara şirket olarak halen uyum sağlamadıysak para cezası ki 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor. Daha da dramatik olanı 4,5 yıla kadar çıkabilecek hapis cezalarıyla karşılaşma ihtimalimiz var. Bu dava açılır mı, nasıl sonuçlanır, bunlar ucu eder mi? Tabii bunlar hukuksal taraflar. Ben sadece mevzuat açısından söylüyorum. Gerçekten kişisel veriler kanununa uyum sağlamamak ya da sağlamaya çalışmamak gibi bir yol izlediğimiz takdirde hakikaten çok büyük etkileri olabilecek şekilde para ve idari cezalar şu anda kanunda tanımlanmış durumda. Şimdi kanunun beraberinde getirdiği tabii çok fazla yeni kavram var. Bugünkü ve yarınki oturumlarda da, sunumlarda da çok detaylı olarak herkes bunlarla ilgili bilgi verecek. Ben burada sadece 4 tane belki de bizleri çok etkileyebilecek olan kavramdan bahsetmek istiyorum. 1 ve 2'yi de beraber söyleyebiliriz. Kurul ve kurul. Yani aynı BDDK gibi BDDK bağımsız bir kurul olarak bankaları ve de bankacılığı regüle etmesi için orada yapılacak olan denetimleri, standartlarını, çerçevesini, denetleyecek olan şirketleri, hazırlanacak olan raporları, bankaların neyi nasıl yapmaları gerektiğini hepsini tanımlamak üzere kurulmuş olan bir kuruldu. Şu anda kişisel veriler kanununu uyumu yönetecek olan ya da yönetmesi beklenen, ikinci düzenlemeleri netleştirmesi gereken, beklenen, veri sorumlusunun kim olabileceği sorusuna yanıtları verecek olan, sicile kayıt olmak kavramı nedir, nasıl yapılmalıdır gibi yanıt beklediğimiz soruları netleştirecek olan bir de Kişisel Veriler Korunması Kurulu olacak. Aslında şu anda halen acaba nedir, nasıl karar verecek dediğimiz konuları netleştirip bize yayınlayacak olan kurul Kişisel Veriler Korunması Kurulu olacak. Üçüncü önemli bir kavram, yeni bir kavram hayatımıza giren veri sorumlusu. Tanım olarak baktığımızda kişisel verilerin işlem amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından ve de yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi simgeliyor veri sorumlusu. Yani baktığımızda Kişisel Veriler Korunması Kanunu çerçevesine giren bir şirket aslında aynı zamanda bir veri sorumlusu oluyor. Yani tüzel kişilik olarak. Biz eğer devletçi olarak kişisel veri barındırıyorsak ki barındırıyoruz ve işliyoruz, biz aslında bir veri sorumlusuyuz. Veri sorumlusu her ne kadar tüzel bir kimlik olmakla birlikte veri sorumlusu şirketin içerisinde kişisel verilerle ilgili bütün kontrol ortamını sağlamakla da yükümlü olduğu için tabii ki bunu yapmak üzere şirketin içerisinde bir de veri sorumlusu ataması ve de bu işleri aslında onun yönetiyor olmasını beklemesi gerekecek. Dolayısıyla veri sorumlusu denilen yeni bir kavram hayatımıza girdi. Hatta bir önce uluslararası uygulamaları anlatırken GDPR demiştim. GDPR
mesela 95-46 ilk olarak hayata girdiğinde evet o da veri sorumlusu kavramından bahsediyordu. Ama net olarak nasıl olacağı, bir kişi mi olacak, kurum mu olacak, bağımsız mı olacak, ne mertebede olacak gibi kavramları netleştirmemişti. Seneler içerisinde yaşanan zorluklar, sıkıntılar, aksaklıklar da dikkate alınarak GDPR'da kişisel verilerin veri sorumlusu denilen kavram çok daha net bir şekilde tanımlanmış ve altı çizilmiş durumda. Data Privacy Officer, Data Protection Officer dediğimiz DPO kavramı artık net olarak belirtilmiş durumda. Şirketler DPO atamalı, bu üyeler en yüksek mertebede olmalı ve bütün bu kişisel verilerin korunma sistemini yönetmekten de sorumlu olmalı diyor mesela GDPR. Türkiye'de de her ne kadar şu anda bir kişi olmalı demese de aslında benzer bir ifade bizim mevzuatımızda da var. Dördüncü olarak da sicile kayıt. Kişisel veriler kanununa tabi olan her şirket bir kişisel veriler koruma kuruluna giderek sicile kayıt olmak mecburiyetinde. Bununla ilgili aslında şu anda da kurulun ilk önceliklendiği konunun bu olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili taslağı finalize ettiklerini ya da etmek üzere olduklarını biliyoruz. Bizler şirket olarak yine KPMG'den örnek vereyim. KPMG olarak veri sorumlusu olduk. Dolayısıyla artık bir sicile kayıt olmamız lazım. Sicile kayıt olurken nereye nasıl başvuracağız? Hangi evraklarla başvuracağız? Bir numara mı alacağız? Kayıtımız kim onaylanacak gibi soruların yanıtını bunun prosedüründe, bunun tebliğinde, yönetmeliğinde kurul bizlere iletiyor olacak. Taslağı da hazır. Ama hepimizin bu kanun ya da yönetmelik ikinci mevzuat hayata girdiği zaman ilk yapması gereken şey sicile kayıt olmak. Kişisel veriler diyoruz. Neler kişisel veri olabilir? Belki biraz bundan bahsedebiliriz. Hepimiz için çok net olan şey bir kere müşterilerden alınan veriler kişisel verilerdir. İlk olarak hepimizin aklına bu geliyor. Hatta kanun çıktığında ilk biz bazı müşterilerimizle, müşterilerimizle konuşurken bazen şey oldu, benim tüzel müşterim, kişisel müşterim yok. Dolayısıyla ben kanun kapsamında değilim deniliyordu. Her zaman personel datası, personel verisi atlanıyordu. Şimdi tabii ki aslında personelimizden alınan verinin de kişisel veri olduğu ve aslında onların da bu kanun kapsamında olduğu hepimiz tarafından netlik kazanmış durumda. Yine üçüncü atlanabilme olasılığı olan ama kişisel veri dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şey ziyaretçiden alınan veriler. Hepimiz toplantılara gelip gidiyoruz, AVM'ye ya da şirketlerin plazalarına gidiyoruz. Ve en azından orada ehliyetimize, nüfus cüzdanımızı veriyoruz ve bizim kişisel verilerimiz aslında orada alınıyor. Yani en basitinden 15 dakikalık bir toplantıya bile gittiğinizde orada bir kişisel verinizi bırakıyorsunuz. Dolayısıyla o şirketin, o müessesenin sizden aldığı bu veriyle ilgili gerekli kontrol ortamını sağlıyor olması lazım. Dördüncü bir nokta unutulmaması gereken, hatta demin başkanımız da buna değindi. Üçüncü taraflara eğer verimizi biz yönetiyorsak ne mutlu. Başkasının verisini biz yönetiyorsak gene de risk bizde değil, o da güzel bir şey. Ama bizim verimizi başkası yönetiyorsa, başkasına aktarıyorsak bu çok önemli bir konudur dedi. Kişisel verilerde de aslında aynı şey var. Şu anda artık neredeyse her şirket bir şekilde bir tedarikçiyle bir üçüncü taraftan hizmet alıyor. Dolayısıyla şirket bünyesine eğer bir kişisel veri alıyorsak, daha sonra bu kişisel veriyi işlemek, saklamak ya da çeşitli işlemler için bir üçüncü tarafa iletiyorsak, bu iletimin de kontrollü olması ve de mevzuata uygun olmasını da kontrol altına almamız gerekiyor. Bu verilerde, üçüncü taraftaki verilerde kişisel veriler sayılıyor. Yine buraya birkaç tane örnek yazdım. Çok vakit kaybetmek istemiyorum burada ama kişisel veri denince gene aklımıza gelen ilk örnek adımız, soyadımız, kimlik numaramız, telefon numaramız, adres bilgimiz gibi bilgiler oluyor. Ama bunları her şirketin kişisel verilerle ilgili uyum projesine başladığı zaman aslında ilk yapması gerekenlerden bir tanesi bende ne tarz kişisel veriler var, nasıl bir envanterim var sorusuna yanıt bulmaya çalışmakla başlamalı ilk fazları. Çünkü burada bizim yazdıklarımız çok net aklımıza gelenler ama bunu biraz daha süreçlerin içine girerek dik ettiğimizde, altına doğru indiğimizde işte kullandığımız arabanın modeli, plakası, laptopumuzun IP numarası gibi çok daha çeşitlendirmemiz gerektiğini görüyoruz.
Bir de özel nitelikli kişisel veriler var ki Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu düzenlemede bunlarla ilgili koruma şartları ve ikinci mevzuat zaten çıkmış durumda. Özel nitelikli kişisel verilerde daha hassas ve daha korunaklı bir şekilde saklanması gereken veriler. Burada da genel olarak söyleyebileceğim aslında sağlıkla ilgili veriler diye belirtebiliriz. Genetik veriler diyebiliriz. Kılık kıyafet ya da dini ve politik görüşümüz gibi örneklendirebiliriz. Şimdi biz gene projelerin kanunun başında şirketlerle konuşurken bunu yapacaksınız, şöyle güvenlik önlemi tutacaksınız, böyle kontrol olacaksınız deyince sonunda herkes şey diyor. Yani bu kanun bizim kişisel veri tutmamızı engelliyor mu? Hayır, tabii ki engellemiyor. Tabii ki biz bir şirketiz, tabii ki müşterilerimizden, personelimizden kişisel veri alacağız ve tabii ki onu muhafaza edeceğiz. Sadece kişilere bununla ilgili bilgi veriyor olmamız lazım. Yani biz şirket olarak tabii ki kişisel veri saklayacağız, muhafaza edeceğiz, transfer edeceğiz ve onları işleyeceğiz. Fakat bu yapacağımız faaliyetlerin gerekli güvenlik önlemlerini almalıyız. Ve bu şekilde kişinin verisini aldığımızı ve de içeride de işlediğimizle ilgili kişiden bir açık rıza alıyor olmalıyız. Açık rıza çok konuşulan bir kavram. Eminim bugün hukukçular da çok detaylandıracaktır. Çünkü kişinin bu rızayı özgürce veriyor olması lazım. Neye rıza verdiğini biliyor olması lazım. Açık bir şekilde ifade ediyor olması lazım. Burada açık uçlu değil, aslında tam olarak neye izin verdiğini tanımlayacak açıklıkta anlamında bir konu. Ve de yine ikinci önemli bir konu, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak bu rıza verilmelidir. Ki bu da kanunun yine önemli konularından bir tanesi aydınlatma yükümlülüğüne bize götürüyor. Yani ilk olarak biz açık rıza alacağız, kişisel verisini aldığımız, sakladığımız kişilerden. Bu açık rızayı almadan önce ya da paralelde de bu kişilere çeşitli ortamlardan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getiriyor olmalıyız. Yani ben senden ne zaman veri alıyorum, hangi koşullarda alıyorum, nasıl alıyorum, nasıl saklayacağım, işim bitince ne yapacağım? Bu konularla ilgili müşterilerimizi, personelimizi, tedarikçilerimizi aydınlatıyor olmamız lazım. Aydınlatabileceğimiz her türlü kanaldan. Daha sonra da açık rızalarını alıp gerekli güvenlik önlemleriyle tabii ki kullanabiliriz. Şimdi şirketler olarak ne yapmalıyız? Ben burada kanun maddelerinden biraz söyleyeceğim. Teknik detaylara inmeyeceğim. Madde 5 ve madde 6 diyor ki kişilerden kişisel verilerin işlenmesi için gerekli izinleri almalıyız. Yani açık rıza ile başlamalıyız hayatımıza diyor. İlk olarak bunu alıp da içeride işleyebilmek için kişinin açık rızasını almış olmamız gerekiyor. Daha sonra da şirketin içerisinde gerekli güvenlik önlemlerini gerekli standartlara, kanunun hükümlerine uyumlu bir hale gerekli güvenlik önlemlerini alarak işlememiz gerekiyor diyor. Madde 7 diyor ki en çok zorlandığımız konulardan bir tanesi teknik anlamda kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesiyle ilgili gerekli ortamı, gerekli süreci tanımlamalıyız diyor. Çünkü aslında kanun diyor ki kişisel veriyi alıyorsun ama işin bittiği zaman eğer bir factoring anlaşması yaptıysak o factoring bittiği zaman bir mevduat işi yaptıysak o mevduat sonlandığı zaman ve müşteri diyelim ki parasını çekip gittiği zaman artık bu müşteriyle ilgili bilgileri tutmaman gerekiyor, kişisel verileri. Ya sileceksin ya anonimleştireceksin diyor. Böyle kelime olarak ya da cümle olarak okuduğumuzda tamam olabilir, silebiliriz diyoruz. Ama günümüz teknik şartlarında çok sayıda iş sürekliliği için merkeze gönderiyoruz. Hard copy dosyalarda olabilir, backup'ları, yedekler alıyor olabiliriz ve bu yedeklerden silinemez yedekler alınmış olabilir. Dolayısıyla bazı teknik kısıtlar var. Bunların proje esnasında detaylı bir şekilde konuşulması ya da kurul tarafından ikinci düzenlemelerde netleştirilmesi bekleniyor. Mesela bir dipnot olarak söyleyebilirim. GDPR kavramı bu noktada da bir revizyon yapmıştır. 2016'da Avrupa Birliği'nde çıkmış olan GDPR teknik olarak bu noktadaki kısıtları göz önüne alarak silinmek yerine beni unut hakkı gibi bir kavram getirmiştir hayatımıza. Madde 8 diyor ki kişilerden kişisel verilerin üçüncü kişileriyle paylaşılması için izinleri almalıyız.
Yani ben KPMG'ye eğer bir açık rızayla bir kişinin verisini alıyorsam ve ondan açık rıza aldıysam ama ben KPMG olarak o veriyi arşivlemek üzere başka bir firmaya iletiyorsam o zaman bu konuda da o açık rıza metninin içerisinde uygun ifadelerle belirtmeliyim ve aslında kişiye bu konuda bilgi verip bu konuda da açık rızasını almalıyım diyor. Bir sonraki madde, madde 9, yurt dışına veri çıkartılması gerektiği durumlarda nasıl bir yol izlememiz gerektiğini belirtiyor. Yurt dışına veri çıkartılabilir, bunda bir engel yok. Ama kısaca diyor ki kanun, yurt dışında biz onaylı ülkeler listesi yayınlayacağız diyor kurul olarak. Bazı ülkeler zaten GDPR ya da 95-46 gibi Avrupa direktifleri zaten uyumlu oldukları için onlar bizim için onaylı ülkelerden olacak ve o ülkelere eğer bir şekilde kişisel veri transfer etmeniz gerekirse o ülkenin onaylı ülke olup olmadığını bize sorarak onay aldıktan sonra bu transferi gerçekleştirebileceksiniz diyor. Şu an itibariyle kurulun bu konuda da çalıştığı onaylı ülkeler nedir? Yurt dışına transferle ilgili bu onay mekanizması nasıl olacaktır konusunda ikinci mevzuatın taslaklarını hazırladıklarını biliyoruz. Bir başka madde, madde 10. Veri sorumlusu sorumluluklarının tesis edilmesi, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında farklı kanallar aracılığıyla bilgilendirmeler yapılması. Yani veri sorumlusuna atayın ve de aydınlatma yükümlülüğünüzü yerine getirin diyor kanun. Zaten demin biraz bundan bahsetmiştik. Son olarak da madde 12, çok detaylı, kalan her şey burada aslında. Veri sorumlusu gerçek ya da tüzel kişi olabilir dedik. Bunun da altını çizdik zaten. Tüzel kişi olarak şirketler zaten veri sorumlusu ama işi yapmak üzere, bu projeyi yönetmek üzere de bir kişiyi bu işte görevlendireceklerdir. Ya da belki bir komiteyi bu işte görevlendireceklerdir. Sonra da veri sorumlusu şirkette kanuna uygun işleyişin tasarlanması için hem süreçleri hem bilgi teknolojilerini hem belki organizasyonda gerekli değişiklikleri tasarlayacak ve bunların da etkin olarak işletildiğini kontrol altına alacak. Ve son olarak da belki şunu söyleyebilirim. Kişisel verilerin ele geçirilmesi durumunda ivedilikle, bu ivedilik lafını aslında ben ekliyorum bankacılıktan alışkın olduğum için, kurula da böyle bir ifşa durumu oldu, böyle bir ele geçirilme durumu oldu. Dolayısıyla sürecimiz bu şekildedir deyip kurula da bilgi verilmesine ilişkin süreci tasarlamalı. Böyle bir kişisel verilerin ele geçirilmesi durumu olduğunda da kurula ivedilikle haber vermek durumunda. Tam da toparlayabilir misiniz sorusunda birlikte ben de son slaytıma gelmiştim zaten. Şimdi ikinci mevzuattan beklentilerle aslında ben tamamlamak istiyorum. Çok kısa kişisel veriler kanunu nedir dedik, bize ne tarz etkileri olacak dedik. İkinci mevzuatta da dünyada şu anda bu kanunla ilgili sadece bir tane standart var. ISO'lara alışkınızdır biz ama bir tane İngiliz standartı var, BS 10012. Biz açıkçası ikinci mevzuatların hem BS 10012 standartını hem de GDPR'ın şu anda bütün Avrupa Birliği ülkelerine ve aslında dolaylı olarak Türkiye'nin de iş yaptığı ülkeler olması nedeniyle GDPR beklentilerini de dikkate alarak ikinci mevzuatların çıkmasının Türkiye'de şu anda uyumla ilgili faaliyet gösteren, uyumla ilgili çalışmalar yapan sizlere çok daha yol gösterici ve rahatlatıcı olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Keyifli bir konferans oldu.